Herkese merhaba. Yine Paraguay'ın başkenti Asunción'dayız. Yine Onur'la beraberiz. Merhaba, nasılsın? Selam, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun ya, böyle buluştuk. Şimdi ne yapıyoruz abi bugün? Abi araba satmaya geldik. Tamamdır, hadi bakalım. Evleri falan gezdik. Bugün de araba piyasasına bir bakalım. Şu an bindiğimiz aracı satmamız gerekiyor. Çünkü para kazanmak gerekiyor. Yoksa aç kalacağız. Yani Paraguay yani ömrümüzü yedi Paraguay. Ya pahalı ülke. Vallahi pahalı. Bence pahalı bir ülke. Yani. Evet. Arabayı nereye bırakayım bilmiyorum da. Tamam, yine biraz şimdi. Tamamdır. O şekilde. Bu arada videoya başlamadan söyleyeyim de videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Şimdi abi, size beğenin ya, bak nadir böyle güzel içerik üreten YouTuber'lardan, yani Türkiye'de nesli tükeniyor bu YouTuber'lar. Gerçekten yani hangi YouTuber'ı izlersem böyle uydurma videolar çekiyorlar. Yani o kadar çok denk geliyorum ki yani adam sallıyor yani. Mesela Paraguay'a giriyor adam, diyor ki işte Paraguay'da pasaportsuz takılabilirsin istediğin kadar falan, yani bu kafada herkes yani. Ya ne bileyim, uyduruyorlar yani. Ben sürekli böyle, ne bileyim, geçen bir tane gördüm mesela, söyleyeyim mi onu? söyle abi. Bir tane çocuğun tek abi, bir de şeymiş, ne böyle bir havayolu şirketinde çalışıyormuş çocuk. Şey diyor yani, Arjantin'de gidiş bileti almanıza gerek yok. Yani pardon, dönüş bileti almanıza gerek yok diyor. Şimdi dünyada hangi ülkeye gidersen git, en böyle yasaları böyle rahat, esnek ülkeye gitsen bile dönüş bileti lazım. Çünkü dönüş bileti almazsan orada yaşayacaksın. Yani oraya göçtün, kaçtın oraya anlamına geliyor, değil mi? Evet, evet. Ya o çocuk öyle bir video içerik üretmiş işte. Demiş ki işte dönüş bileti almanıza gerek yok. Sadece gelişle gelebiliyorsun. Benim hiçbir arkadaşım sıkıntı yaşamadı. Sıkıntı yaşamayabilir ama böyle bir bilgi verecek bir olay değil bu yani. Hani Evet. Kesin bir olay değil yani. Hani Evet, kesin evet. gibi İnsanlara gerekiyor. böyle olabiliyor diye bilgi verilebilecek bir ama konu değil. 10 kişi belki dönüş bileti sordurmadan girmiş olabilir ülkeye, ama 11. kişiye sorabilirler ve direkt kendi ülkesine direkt gönderebilirler. Bence yani. tam tersi, 10 kişinin 9'undan isterler. Bir kişi hani belki özel bir durumu vardır, pasaportu, osu busu Gibi işte, bir şeydir yani, 11 yeşil kişi, pasaportu varsa bile sorarlar belki de yani, dönüş anlatabiliyor bileti muyum? sorabilirler. Yani ne derler? Tonga'ya gelebilir yani o. Ben o kadar ülke gezdim. Benim pasaportumda bir sürü damga vardı mesela. Ona rağmen Balkanlarda beni affedersin evirip çevirdiler bir Tabii ton canım, yani. tabii canım. Şey Tipini beğenmezler. ya benim biletimi, dönüş biletimi ben gösterdim. Biletim gerçek mi diye sistemden bile kontrol ettiler. Hani o kadar uğraştılar, Yani anlatabiliyor sen muyum? işte böyle nadir YouTuber'lardasın. O yüzden beğenin, izleyin. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Gerçekten. Tamam. Öyle, bugün işte şeydeyiz, bir tane böyle araba galerisindeyiz. Bugün de araba fiyatlarına bakacağız. Daha önce zaten hatta birbirinden farklı 2 ev gezmiştik. Böyle ortalama bir ev fiyatları, hem kira hem satılık ev fiyatları ile ilgili bilgi vermiştik. Bugün de böyle bir araba galerisindeyiz. Arabalarla ilgili nasıl satılıyor, nasıl alınıyor, ondan sonra işte işlemler, süreçler, fiyatlar, bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Benim eşimin Evet. Kardeşim. kardeşinin kocası. Anladım. Mucho gusto. Soy Mucho. José. Jose, mucho gusto. Şimdi geldik, böyle galerideyiz. Böyle araba fiyatlarına bakacağız böyle yavaş yavaş. Şimdi sendeyiz hocam. Bakalım yani bu arabaların modeli nedir? Ben hiç arabalardan anlamadığım için. Valla ben de buraya gelmeden önce hiç anlamıyordum. Hala anlamıyorum. Yani şimdi az çok anlıyorum açıkçası. Bizim arabayı satmaya geldik buraya. Burada bırakacağım. Ya burada biraz olaylar şöyle ya. Araban varsa bir galeriye getir. Buraya galeri diyorlar. Playa deniliyor Paraguay'da. Playa denilmesi de kumdan genelde oluyor. Playa'da zaten kumsal anlamına geliyor. Araba galerilerine playa mı diyorlar Evet, yani? araba galerilerine Vay be. playa diyorlar. Ya araba plajı, ya Türkçe çevirirsen çok mantıksız bir şey çıkıyor ortaya. Burada getiriyorsun, satıyorsun, sonra başka araba alıyorsun. Burada araba al sat, sürekli değiştiriyorsun falan, çok ucuz olduğu için arabalar. Öyle bir sirkülasyon var sürekli. Evet. Bahsedelim istersen. Tabii fiyatlardan bahsedelim. biraz. Mesela bu burada ne var? kaç model, işte, modeli, markası ne? 2005 model Auris mesela. Bu Auris'ler normalde Türkiye'de var diye biliyorum. Bazı Evet, modeller evet. bu arada Türkiye'de yok. Bunun fiyatı mesela 60 milyon guarani, yani 7.000 dolara mı denk geliyor? Hadi ya. 7.000 dolar değil mi? Herhalde aşağı yukarı öyle bir 2005 model, şey. gayet güzel, otomatik bir araç. Mesela içlerine de bakacak olursan 1.5 benzinle Böyle içi bir falan içerisi. bayağı hoş, güzel yani. Şöyle bir aracı Evet. 400 binden aşağı alamazsın Türkiye'de. Otomatik vites abi. Böyle bir yer. Ben de arabadan bu kadar anlıyorum. Otomatik vites. Otomatik vites.
Yani benim de aslında bilgim bu otomatik. Anladım. Ama senden ekstra ne biliyorum abi? 1.5 motor, benzinli. Yani genelde 95 oktav tavsiye ediliyor bunlara kullanılması için. Çünkü Anladım. 95 oktav daha iyi oluyor performansı diyorlar. Ben ama hep 93 yüklüyorum daha ucuz olduğu için. Daha mı ucuz? Aynen. Yani gayet güzel. Bu araçların olayını ben aslında diğerlerine bakmadan önce ufak bir söyleyeyim istersen. Olayları ne bunun? Tabii. Şimdi abi bu araçlar yurt dışından alınıyor. Yani yurt dışından kullanılmış araçlar Paraguay'a getiriliyor. Nereden alınıyor genelde? Onları söyleyeceğim. Tamam. Paraguay'a getiriliyor. Paraguay'da işte direksiyonlar değiştiriliyor. Alındıkları ülkelerde abi Amerika'dan alınanlar var, Almanya'dan gelenler var, Kore'den, Japonya'dan gelenler var. Ama mesela bu Paraguay'daki araba piyasasının çoğu Kore'den ve Japonya'dan geliyor. Nasıl geliyor? Kore'den, Japonya'dan gemilere yükleniyor bu araçlar. Özel siteleri var. İkinci el arabalar mı İkinci el. Yani Kore'de, Japonya'da kullanılmış ikinci el araçları gemilere yüklüyor Paraguaylılar. Evet. Paraguay'a getiriyorlar. Gemilerle önce Şili'ye geliyor. Şili'nin Iquique şehrine geliyor. Orada Freeport var. Freeport'ta da böyle büyük galeriler var. Yani içinde 300-400 arabaların olduğu Pakistanlıların galerileri var. Şili'de Pakistanlılar bu ticareti yapıyor. Evet. Sonra Pakistanlılardan da ya sen gidiyorsun orada kendi gözlerinle bakıyorsun, seçiyorsun, tıra yüklüyorsun. Bir tır 12 araba alıyor. Tırlarla getiriyorsun buraya ya da siteler var işte. Sitelerden bakıyorsun. Ben bu arabayı beğendim. Direkt siparişini veriyorsun. Onlar sana yine tırlarla getiriyorlar. Vay be. O şekilde. Böyle işliyorlar Evet, yani. bir tırı doldurman gerekiyor getirmek için. Ama dersen ki işte ben 2 tane 3 tane araba alacağım dersen de işte paylaşıyorsun tırı. Başka bir kişilerle paylaşıyorsun. Mesela hani minibüs dolmadan kalkmaz ya. Evet. Tır da dolmadan kalkmıyor orada. Öyle bir muhabbet var. Anladım. Şili'de. İşte bunlar da şimdi Japonya'nın, Kore'nin yolları çok güzel olduğu için, jilet gibi olduğu için buraya getirdiklerinde 0 diye geçiyor. Çünkü Paraguay'da kullanılmamış araçlar. Paraguay'daki yollar kötü olduğu için ara sokaklar, ne bileyim Arnavut kaldırım, sürekli yollarda delikler var. Paraguay'da kullanılınca direkt fiyat inanılmaz düşüyor ama direkt Japonya'dan gelen arabalar plakasız oluyorlar. Bunun plakası yok mesela. 0 diye geçiyor burada. Yani bir nevi 0. Ya tabii ki de 0 araç direkt 0 kilometre satanlar oluyor ama burada da bu araçları bir nevi 0 olarak değerlendiriyorlar. Yani bu arabanın normalde direksiyonu bu taraftaydı. Bu tarafta şimdi Japonya'da, Kore'de burada kullanıldığı için trafik ters aktığı için bize göre sağdan sola alıyorlar. Burada da özel şeyler var, tamirciler var. Onlar bu işi yapıyor. Bu arada burada böyle bir tamirci açsan deli para kazanırsın. Hadi ya. Deli. Ya anlatamam. Kazanacağın paranın haddi hesabı yok. Bu işten anlıyorsan. Anladım. Abi yani müthiş para. Çünkü zorundasın abi. Bir sürü var. Bu galerilerden yani ben sana şöyle söyleyeyim. Belki Paraguay nüfusunun yarısı bu işi yapıyor. Buranın milli işi, milli ticareti. Öyle söyleyeyim. Arabanın direksiyonu değiştirmek yani. Hayır, araba satışı. He. Arabanı direksiyonu değiştirmek de öyle çok fazla. Yani mecbur. İnsan satacak bunu. Nasıl satacak? Burada satamaz direksiyonu. Evet. O yüzden mecbur. Değiştiriyor. Bununla beraber bunlar da değişiyor. Bu takımlar da mesela atıyorum sürücü koltuğunda genelde ana düğmeler olur ya. Evet. Onlarda ana düğmeler burada oluyor geldiğinde. Evet. Bu kapıları da değiştiriyorlar. Her şeyi değiştiriyorlar. Ama bazıları üşeniyor mesela. Çok saçma oluyor mesela. Ana sürücü koltuğunda olacak düğmeler yolcu koltuğunda oluyor. O yüzden. Öyle şeyler, sıkıntılar olabiliyor ama geneli %90'ı buna dikkat ediyor ve pırıl pırıl yapıyorlar, boyuyorlar. Gerçekten 0 araç gibi boyuyorlar. Her şeyini yapıyorlar. Bütün sıkıntılarını hallediyorlar. Neyi varsa, neyi yoksa değiştiriyorlar, yapıyorlar yani. Anladım. Bu araba mesela şu anda pırıl pırıl parlıyor. Pırıl pırıl abi yani, işte müthiş. bunun boyası, parlatmasını yapmışlar demek ve ki. Burada şöyle bir muhabbet var. Yani boyanırsa araç fiyat yükseliyor. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de araç boyalı mı muhabbeti düşürüyor direkt. Evet. Ama burada sıkıntı yok. Boyayı da nereden anlıyorsun? Ya bu plastik altlarından anlıyorsun. Ya da işte ne bileyim bir şekilde anlıyorsun yani. Anladım. Çok anladığımdan konuşmuyorum ama anlıyorsun yani. Anladım. Araba bu Auris. Auris. $7.000 fiyatı var. 7.000 Ucuz mu, dolar. pahalı mı? Vallahi ben piyasayı hiç bilmediğim için $7.000 140.000 lira falan. Yo, 210.000 lira mı yapıyor? 210. Türkiye'de Abi bu vardır. bence 400-500 vardır. Belki fazladır bile. bence araştırıyordur Aynen. bu tarz Yorumlara şeyleri. yazsınlar abi. %100 vardır yani. Evet, Eminim yani. Mesela bu Toyota Allion. Bu sedan kasa. Evet. Oluyor. Türkiye'de de bunlardan var galiba. Allion mı bilmiyorum ama Toyota'nın bu modeli var diye biliyorum. Mesela bunun fiyatı abi 50 milyon bu araba. 50 milyon. Bu da 2005 model. Evet. 50 milyon benzinli 1.5. 50 Evet. milyon Guarani ne kadar yapıyor? O da $6.000 falan yapıyor. Böyle bir araç. Fıstık gibi bu da.
Bu biraz daha lüks diye geçiyor. Anladım. Araç güzel. Bak içerisi şey Çok kokuyor. temiz, evet. Çok Fark ettin temiz. mi? İçerisi sanki sıfır araç gibi. Evet kokuyor. evet, çok temiz Kokuyu abi. keşke alabilseler. Aynen aynen. Şu teknolojide koku gönderme olayını yapmaları lazım. Mesela WhatsApp'tan koku kaydedip gönderebilmemiz lazım. Öyle bir teknoloji gelecek bence. Gelecek mi? Gelmeli gelecek. bence. Yapay zeka koku üretecek. Aynen aynen. Abi bu araçta bak bu lüks biraz daha dediğim gibi hani lüks dediğim lüks kavramı değişir tabii ki insandan insana ama hani biraz daha böyle cafcaflı bu. Buraya tablera diyorlar bu kısma. Evet. Ne deniyor buna bilmiyorum ama bak gel mesela bak şeylere ekrana Japonca. Aa evet evet. Biz mesela bir araç almıştık abi. Araç abi Japonca konuşuyordu. Harbi Araç mi? konuşuyordu. Mesela map'i açıyorsun. Evet. Map abi Paraguay haritası değil Japonya haritası. Hadi ya. Mesela Japon denizinde falan gidiyorsun Paraguay'da giderken. Öyle Okyanusta saçma falan şeyler oluyor gösteriyor. aynen. Ve şeyde araba Japonca konuşuyor. Mesela sağa dön diyecek mesela. İşte Japonca söylüyor. Aynen. Vay be. Öyle bir muhabbeti var. Güzel yani araç. Gayet hoş. Korna tabii çalıştırmak lazım. Bu da 1.5 motor. Yine benzinli. Evet. Bu mesela Raktis 2011 model. 2011 model Raktis'ler. Bunlar çok tercih ediliyor. Genelde Uber Bolt yapanlar burada Uber Bolt çok yaygın zaten tercih ediyor. Çünkü içi biraz daha geniş bir araç. Peki abi burada mesela Uber'i Bolt'u kazançlı görüyor musun? Çünkü bana şey geliyor. Yani burada mesela biraz ben bile hayatımda hiç taksi, Uber, Bolt kullanmayan insan burada birçok kez kullandım. Hala da kullanıyorum çünkü Başka seçenek yok. başka seçenek yok. Bazen otobüs gerçekten çok zor oluyor ve insanlar çok kullanıyorlar. Ama bir yandan da mesela daha önceden Uber yapmış arkadaşıma sordum mesela. Araba kendininse diyor aylık $1000'a yakın kazanırsın diyor. Burada değil mi? Evet. Şey diyor. Bir de bu işi mesela Uber arabasını kiralayanlar varmış. Onlardan araba kiralarsan diyor aylık 400-500 ki o da asgari ücret. Ama yani böyle görünce de çok da kazançlı da gelmiyor Yok, bir yandan. yok. Ya araban kendinin araba seninse kazançlı. Evet. $1000 bulursun. Geçersin belki. Anladım. Ama bayağı bir 12 saat falan çalışman gerekiyor günde. Anladım. Buranın sıkıntısı ne abi? Burada mesela atıyorum şimdi çok yaygın bu olay burada. O yüzden çok Bolt, Uber yapmaya korkuyor insanlar. Atıyorum bir gecekondu mahallesinden seni arıyorlar Bolt olarak. Çağırıyorlar, kafana silah dayıyorlar. Bütün her şeyi çalıyorlar. Arabayı çalmıyorlar. Çok enteresan ama bütün her şeyini çalıyorlar, paraları, telefonları. Karşılık verirsen direkt sıkıyorlar sana. O yüzden çok tercih etmiyor insanlar. Ben yapmam mesela Bolt, Uber burada. Anladım. Çok tehlikeli. Anladım. İnanılmaz tehlikeli ama yapanlar var tabii ki de. Araba seninse $1000 kazanırsın. Çok çalışıyorsan, 12 saat, 14 saat çalışıyorsan $1000 geçersin de yani. Anladım. $1000 da yine bir 10 saat çalışman gerekiyor. Bu sadece cebe kalan para değil mi? Benzin, cart masrafı hariç. Yani benzin zaten çok pahalı değil. Genelde Bu Arjantin'e arada benzin fiyatları kaç para burada? Mesela benzin, dizel kaç para mesela? Şöyle söyleyeyim, ortalama 80 sent falan. Benzin fiyatları. Hmm. Dizelde 1.2 Dolar falan. Dizel, aynen. Anladım. Ama yani gidip Arjantin'den dolduruyorlar. Arjantin'de benzin fiyatları 30 sent, 40 sent. Yerine göre değişir. 25 sente falan bile bulursun yani. Benzin ucuz. Bu arada ama Arjantin'de de zam gelmiş bu arada. Gelmiş Resmi kuru yükselttiler ya 80 Olabilir. sente falan çıkmış. Ona benzin Ben daha dün akşam Arjantin'den artmış bir olabilir. abiyle Tamam, konuştum çünkü. Eskiden dedim de Milei seçilmeden Evet önce. evet 1-2 ay önce yani. Öyleydi yani. Evet fiyatlar. öyleydi. 30 Ben sent ben de falan. biliyorum. Ben de Biz biliyorum. Arjantin'e Evet. gidip 30 benzin sent. 10 dolduruyoruz Türk yani. lirasıyla 10 liraya geliyordu yani. Düşün Bedava. litresi. Evet. Bedava değil mi? Evet bedava. Bedavadan da Mesela biraz bu araçta pahalı. 55 milyon Guarani. 55 milyon 2011 model Raktis, Toyota Raktis 1.5 Evet. motor. Evet. Bu da yine benzinli bir araç. 55 milyonda ne kadar yapar abi? 6000 küsür dolar işte. 6000 küsur dolar. Ama içi falan güzel yani arabanın. Vallahi çok temiz araba yani. Bir rengi böyle biraz şey rengi. Gayet güzel. Bu da otomatik vites abi. Bunların hepsi otomatik. Şey yok. Bak Yine mesela Japonca bir ekran. aynen şuralar falan hep Japonca fark ettiyseniz. Yani aynen. Mesela Bak Japonya'da şu- yaşayan Türkler varsa Şu arkasındaki şeyler bile Japonca mesela. Şu kağıtlar bile Japonca kalmış. Ne anılar ya da vardır bu Korece araç artık. içinde değil mi? Değil mi? Evet. neler yaşanmıştır yani. Evet evet. Ya mesela Japonya'da yaşayan Türkler varsa bu işe el atabilirler yani. Evet, Paraguay'da araba satın. Vay be evet. Mesela bu ne abi?
Ben de mesela bazı insanlar vardır ya, arabayı görür direkt anlar. Tekerini görür mesela, aa bu işte şey der. Bende o yok mesela. İlla arkasına bakacağım. Mesela ha bu da Auris. Bununla aynı, bir tek beyazı. Onu söylemiştik zaten fiyatını. Bunun fiyatı 45 milyon Guarani. Evet. Toyota Vitz. Yani bu 5000 dolar falan. 5000 dolar. Ha bu 5000 dolar. Çok Bu güzel. 2000, ya hepsi de 2005 model ha. Hepsi de 2005 dedik ama gerçekten de öyle 2005 model bir Vitz bu. Evet. Güzel yani. Mesela bagajı falan, gerçi bu daha temizlenmemiş. Temizliğe gidecek bu araç. Evet. Ama cayır cayır böyle şey kokuyor içerisi. Yeni araç kokuyor. Evet, evet. Bakmak ister misin içine? Tabii tabii, bakalım. Ha, bu biraz daha bir tık daha belli ediyor kendini yani. Evet. Hani diğerlerine göre daha eski biraz Evet içi. evet, sade, daha Ama sade, aşırı daha sıcak eski değil model. mi? Evet, aşırı sıcak abi. Her zamanki gibi. Mesela şöyle bir Jeep abi. Bunlar kaç para mesela? Mesela şunu göstereyim şuradan. Kia. Ha? Kia mesela bu. Oo, Bunun bayağı fiyatı güzel ya. abi ne kadardır sence? Of, valla 15.000 dolar, 15.000 dolar vardır. 15.000 dolar diyorsun. Abi bunun fiyatı 4500 dolar. Ciddi misin sen? Aynen. Üf. Jeep. 2000... Aa bak, bunu da mesela buradasında hep artık Korece mi, Japonca mı bir yazılar var. Aynen. 2005 yok. 2006 model galiba bu. 2006 model. 2006 model. Benzinli. Evet. Bu ama plakalı. Hmm. Plakalı olduğu için fiyat düşüyor direkt. Bu plakasız gelseydi bunun fiyatı 7500 dolar falan olurdu. Ama şu haliyle 4500 dolar. Bu da oradan getirme araba değil mi? Getirme araba ama, Ama biri kullanmış bunu. Ha, burada sonra kullanmış. geri satmış. Satmış. He, Satmış. o yüzden çok düşük. fiyat düştü. He. Çünkü Paraguay'da kullanılıyor. Anladım. Evet. Anladım. Paraguay'da kullanılmış. Paraguay'da kullanıldığı için. Ama gayet temiz araba yani baktığım kadarıyla. Çok temiz görünüyor yani. Temiz, aynen. Gayet güzel. 4000 dolara da şöyle bir araba müthiş ya bence. Çok iyi yani. Yani Türk lirasıyla kaç para yapıyor? 120 bin liraya Ha, komik 120 bir para. Yemin ederim çok komik bir para. 120 bin liraya ne alırsın Türkiye'de? Hiçbir şey alamazsın ha. Bisiklet. Alırsın. Mod- 4 teker alırsın. Ya Dört mo... tane. Bir, iki, Abi bir, ben var. geçen Tofaş fiyatlarına baktım, 150 binden başlıyordu ya, 200-300 bine Tofaşlar var yemin ediyorum. Probox var mesela. Bu da Toyota'nın işçi arabaları. Evet. Bunun fiyatı 40. Yok 30, bu da 35 milyon böyle. Bu plakasız ama bu 2000 model falan yani. O yüzden ucuz biraz daha. Kaç para mesela bu? Bu da 4000 dolar falandı. Anladım. 4000. Ama bu işçi arabası yani iş. Ama içerisi pırıl pırıl. Evet. Vallahi çok temiz. Bayağı iyi ya. Bu mesela Türkiye'de VIP havaalanlarından Arap turistleri almak için genelde kullanılan araçlardan değil mi? Evet evet. Yani Arap olması da gerekmiyor yani herhangi bir milletten İnsan. turistlere iyi servis veren şirketlerin kullandığı araçlar. Açabiliriz. Tamam. Baksana bayağı geniş yani. Abi bunun vitesi nerede ya? 6 kişilik. Ana Ne vitesi oldu? nerede bunun? Harbi ya. Ha vites yanında, direksiyonun yanında. Ha, direksiyonda mı? Ha. Hmm, Var mı vay bu be. tarz vitesli araçlar Türkiye'de bilmiyorum. Ben hiç denk gelmedim, bilmiyorum valla. Ben de denk gelmedim. Yine ekran, gerçi ekranda Japonca bir şey yok. Bunu değiştirmişler galiba. Olabilir. Abi bunun fiyatı da 65 milyon bu arada. Kaç dolar ediyor mesela? 9 galiba. 9000 dolar. He. Anladım. Yani 9.000 dolar. Ama Anladım. büyük araç yani. Evet evet, bayağı büyük. Servise çıkarsın bunu. Evet. Arkada da 2 kişilik, tabii, altı hatta kişilik 3 bu. kişi bile sığar oraya. Evet 3. Buraya da sığar şunu kapatırsan. Evet, 6, Altı, 8 sekiz kişi kişi. sığıyor buraya rahat. Gayet aileni al pikniğe git falan. Evet evet, bayağı. Geniş aile hatta. Geniş aile. Direkt kafa oraya çalışıyor. Aynen. Mangal arkaya biraz zor sığar, öyle bir şey var. Sar ya. Yan Evet, yatırırsın. Aynen aynen. Halısı malısı var. Gayet güzel.
Arabana da çeviriyor. Abi benim böyle bir arabam olsun, ben bu arabanın içinde yaşarım işte, her yere giderim. Şunları kaldırırsın. Fazla bile bana yani, Hayır, fazla bunları, lüks. değil mi? Evet, evet. Kaldırırsın bunları. Yatır bunları. Ya bunlar yatıyordur herhalde. Bir şeye dönüşüyordur bunlar. Ya da ona uygun koltuklar konulur Ya yani. da bir mekanizma yaparsın. Yatağa dönüşür. Yatar böyle, üstüne ser abi yatağı. İşte al sana yatak burası. Evet. Ama burada karavan alırsın 9.000 dolar. 9.000-10.000 dolar. Alırsın. Çok güzel. Karavan dediğin öyle. Motorlar kaç para mesela burada ortalama? Kaçtan başlıyor? Yani en ucuzundan mı başlayayım? Evet. Söylemeye. Yani 1 milyon guaraniye motor var. Hadi ya. Abi bana bir bak, bana bir 100 motor. dolara var motor, 100-150 dolara. Bana bir motor bakalım o zaman ya Allah. Gerçekten var 100-150 Vay be. dolara. Ama mi böyle, İkinci güzel el. mi? Güzel mi mesela? İkinci elden bahsediyorum. Hmm. Ya seni götürür. Hmm. Ama böyle biraz daha iyi bir şey alayım dersen 1000 dolar. Anladım. 1000 dolar. Peki alırsın. nasıl bir motor bu motor? Böyle vitesli falan mi yani? Vitesli var, mobilet tarzı var, elektrikli motor var. Ben hangisi ucuz olandan mı? Nasıl bir şey? Yani o 100-150 dolarlık motor mesela böyle vitesli falan. Motor, evet, vitesli motor. Hmm. Ben motordan çok anlamam ama vitesli motor yani, ama götürür her türlü yani. Anladım. İyiymiş, güzel. Aynen. Evet, böyle bu arabayı da görmüş olduk. Şimdi abi Bir Auris var. Bu Tamam. aynı fiyat öbürüyle. kaç para? 60 mı demiştik ona? Evet. 60'lık. Bu da 60. Tamam. Aynı. Sadece siyah. Hmm. Güzel araç ama. Vay. O harbiden bu da bayağı güzel arabaymış ha. Şöyle baksanıza. Ben seviyorum bu tarz araçları. Evet evet, bayağı güzel. Bu bile yeter bana ya. Bir yerinde yatmama da gerek yok. Çadır kurarım yani. Abi şu Probox göstermiştim ya, işçi arabası. Evet. O bile güzel yani. Abi. Abi. Vitesli mesela, otomatik değil. Ya ben küçük arabaları daha çok seviyorum. Böyle her yere girip çıkan falan. Bu Vitz Park mesela. sorunu olmayan. Aynen. Bu mesela senlik o zaman. Küçük. Evet. Bu mesela abi. Bunun fiyatı da 50 milyon bu arada. Rengi biraz kötü. Evet, koltukları biraz ama güzel yani, içi temiz gayet. İçi temiz. Abi gayet güzel görünüyor. Bilmiyorum, çok arabalardan çok anlamıyorum ama bana çok temiz görünüyor yani. Bu yine sedan kasa Belta. Bunun fiyatı 60 milyon. 60 milyon galiba. Tamam ya. Bu da sedan kasa. İçinden şöyle paramara çıkıyor. Bazı Japonya'dan araçlar geliyor. Değişik şeyler çıkıyor içinden. Hadi ya. Aynen. Bu Amerika'da var ya, depo kiralıyorlar içinden bir şeyler. Evet evet. Burada da arabalarda var yani. Ne çıkıyor mesela? Abi en ilginç şey ne çıkıyor? Ne çıkmıştı? Air fry gibi bir şeyle gelmiş. Hadi ya. Araba galiba. O tarz air fry değil de böyle kızartma makinesi gibi bir şey gelmişti. Yani en ilginç oydu. Vay be. Para çıkıyor bazen. Çok büyük paralar değil. Japon paraları. Japon falan. paraları. Var hatta bende birkaç tane. Valla o şekilde abi. Burası böyle. İstersen bir tık oturalım sonra öbürüne Tabii geçelim. tabii, olur. Şimdi az önce buradaki bu galeriyi gezdik. Şimdi böyle yan tarafta başka bir galeri daha varmış. Burada böyle daha çok araba var. Hem de böyle farklı çeşitlerde de arabalar var. Bir de orayı gezeceğiz. Oradaki fiyatlara da bakacağız. Araba çeşitlerine bakacağız. Tabi burada araba alma süreçleri nasıl işliyor? Evrak işlemleri, ödeme işlemleri falan, kredi mredi. Bunları da soracağım. Şimdi bakalım hemen. Evet abi, sendeyiz. Bendeyiz abi. Şimdi burası başka birinin olduğu için tam çok fiyatları direkt aslında bilmiyoruz ama biliyorum aşağı yukarı. piyasayı biliyoruz aşağı Piyasayı yukarı. biliyorum yani. Mesela şöyle bir Toyota'nın IST'si var. Bizde yoktu IST. Bizim o gittiğimiz yerde, yan tarafta. Evet. Bunun fiyatı da mesela 45 milyon guayna. Bu da 2004 model IST. 2004 model. Benzinli. İçi de Onlar. klasik bu şekilde. Evet, yine otomatik vites. Otomatik. Önemli bir detay bizim için ha. Bak bunu anlıyoruz. Evet, evet. Çözdük onu. Güzel. Mesela burada bak bir tane Tucson Jeep var. Bunun Oo. fiyatı 70 milyon guayna. Yani buna, Yani buna 10.000 dolar mesela. falan. Buna 10 bin dolar. Tamam. 10 bin dolar gibi bir fiyatı var mı? 300 bin lira yani. Aynen, güzel araç. Bayağı güzel. Oha, 300 bin lira mı?
Evet. 300 bin lira deyince gözümde çok büyüdü yani şu an. Ama yani Şehirler ne kadar Türkiye'de çok daha fazladır abi. Tahmin edelim mesela. Vallahi 1 milyona yakındır herhalde ya. Vardır bence. Vardır. 800-900'ü vardır. Vardır, rahat vardır Kesin. bence. Yani bence 2 katı daha ucuz buranın piyasası. Rahat en azından. 2 kat ucuz yani. Ha, yine Japon, Kore mi artık Japon? Aa, evet. Koltuklar deri. Bayağı güzel. Temiz bir araba yani. Evet. Şeyler var. Ha, mesela bak şu yine Toyota Vitz. Bunlar RS oluyor. Spor model. Zaten egzozdan belli. Evet. Bunların fiyatı abi bunların da 8-9 bin dolar. 800-900. 8-9 bin dolar. Evet. Bunların içi falan güzel yani. Bayağı güzel. Aynen, bu da bayağı güzel. Çok tatlı duruyor içi. Hani Evet. bunu düz hesap 8500'e bağlarsın. 8000'e bağlarsın. Anladım. Bayağı güzel, temiz bir araba ya. Ha, bu da 1.5 motor benzinli. Evet. Benzinli. Başka diğerlerine çok girmiyorum. Hep Tamam. aynı modeller. Tamam. Bir de burada şey var bak. Bu ne? Alex mi? Toyota Alex galiba. Aynen Alex. Bunun fiyatı da 55 milyon bu yani. Ya aslında düşündüğünde bütün araba piyasası yani 50 ile yok 45 ile 70 milyon arası değişiyor. Ya ondan pahalı 4.000 dolarla işte 10.000 dolar arası. 10 bin dolar arası değişiyor. Anladım. Yani en maksimum bu tarz yerlerden alabileceği bazı galerilerin böyle çok lüks araçları oluyor. Evet. Yani atıyorum Mercedes satanlar falan oluyor. Evet. Amerika'dan, Miami'den getiriyorlar. Evet. Ha bu da mesela RS. Bu da siyah. Bu da galiba 2006 model. Bunun da fiyatı yanlış bilmiyor. Bu da 70 milyon civarı. Ama bu biraz daha cafcaflı duruyor değil mi? Beyaz olan. Evet, evet, o daha Bu güzel. jantları falan çok güzel. Evet, evet. Şu tarafa gidersek. Mesela yine Auris var. Bizim oradaki. 60 milyondu bu. Bunun fiyatı. Evet. Şimdi aynı bakmak istiyorsan sadece rengi farklı. Anladım. Bir şöyle bir açalım bakalım. O bayağı güzel. İçi güzel. Bayağı güzel, evet. Şık bir araba. 60 milyonun varsa al götür. Hemen belgeler var ya. 1-2 saatte hazır. Kaç? 7-8 bin dolar falan değil mi? 60 milyon dolar ne kadar yapıyor? 7-8 bin dolar. 8 bin dolar civarı bir şey. Evet. Hani pazarlık vesaire. Burada şöyle bir sistem de var. Araban var diyelim. Evet. Arabanı getir burada okutturabiliyorsun. Mesela Ha. bunun fiyatı 60'sa Evet. 20'ye arabanı okuttursan Evet. işte 40 falan ödeyip yapabiliyorsun. Ya da burada taksitle alabiliyorsun. 60'a kadar taksit yapabiliyorlar bazı yerler. Onu da konuşalım abi. Şimdi mesela diyelim burada araba almaya niyetlendi bir vatandaş. Bunun mesela Geçelim mi yana? evet, o tarafa Orada daha geçelim. rahat konuşuruz. Aynen. Diğer tarafa geçelim. Masada oturarak konuşalım, Evet. olmadı bunu. Evet, geldik şimdi böyle diğer tarafa. Burada böyle bir fanımız da var. Bizi rahatlatıyor, ferahlatıyor. Gölgedeyiz aynı zamanda. Son birkaç gündür hava güzel değil mi Paraguay'da ya? Kaç gündür yani güzel. Bayağı iyi. Güzelden kastım. Abi yani 35-36 derece soğukmuş, serinmiş yani. Biz onu anladık Evet. değil mi burada şimdi? Bu hayat dersini çıkardık. Geçen neydi ya? Instagram'da biri yazmış işte. Arjantin'de yaşıyor. Bir Türk işte. Evet. 33 derece yanıyoruz. 34 derece yanıyoruz, bitiyoruz. Ben şey yazdım, ha serinmiş hava ne güzel. Evet, evet. Direkt. Ya Yani- 40'ın altına düşünce serin yani beni. Serin abi, Bugün gerçekten. hava biraz serin Bir diyorum hava ya. serin. Evet. Ceket falan alsam. O kadar değil de yani. Gerçekten güzel. Evet. Okey. Şimdi şeyi konuşalım abi. Bu prosedürler nasıl işliyor? Mesela burada bir vatandaş geldi, araba almak istiyor. Yani prosedürler zor mu mesela, evrak işleri? Nasıl oluyor? yani en önemli şey cebinde parasının olması. Evet. O olacak bir kere. Ondan sonra gidiyorsun direkt arabayı ben alacağım diyorsun. Yabancılar da alabilir. Ama yabancıların tam prosedürünü bilmiyorum. Nasıl alıyorlar yabancılar? Pasaporta mı işleniyor? O prosedürü çok bilmiyorum ama burada her halükarda sedula alması gerekiyor. Yani kimlik alması gerekiyor. Oturum yani. Oturum izni alması gerekiyor. Oturum aldıktan sonra galiba oturum alman gerekiyor ya. Oturumun yoksa alamıyorsun araba. Oturum aldıktan sonra parayı ödüyorsun. Noter geliyor. İşte burada iki çeşit var. Ya ruhsat transfer ettiriyorsun kendi ismine ya da kontrato privado diyorlar. Yani özel bir
sözleşme ile ruhsattaki isim ilk sahibinin ismi ya da bir önceki sahibinin ismi kalıyor. Ama aracı senin üzerinde geçirdiğini yazan bir sözleşme imzalıyorsunuz. O şekilde de araç senin olabiliyor. Ruhsatta her zaman ilk sahibinin ismi yazıyor yani. Yok ama onu değiştirebiliyorsun istersen. Evet, Ama, sıfırdan yaratabiliyorsun. evet, yapıp kendi adını alabiliyorsun. Ama insanlar mesela 2 milyon guarani kadar bir masrafı var onda. 2 milyon guarani'de yaklaşık 300 dolara yakın bir para yapıyor. Evet. Bazıları onu ödemek istemiyor. Diyor ki sadece sözleşme yapalım diyor. Yani bana bu aracı sattığına dair sözleşme yapalım, ruhsattaki isim kalsın diyor. Bazıları öyle tercih ediyor. Onu yaptığında, özel sözleşme yaptığında hemen şöyle söyleyeyim, bir saat içerisinde araba üzerine geçiyor. Alıp Peki bu götürüyorsun. Yani tek prosedür o. sözleşme yapmayla ruhsatı üzerine almanın arasındaki fark ne? Yani benim için yani bir fark yok, ancak yani mesela bazı insanlar işkilli oluyor mesela. Diyor ki ya mesela atıyorum araba Javier'in üzerine diyelim. Javier diye bir adamın üzerine kaza yaptın, birine çarptın. Belki Javier de bu konuda başı ağrıyabilir. Çünkü ruhsatta onun ismi var. Anladım. Anlatabildim mi? Ya da araba çalındı, gittiler banka soydular arabayla. Evet. Ruhsatta adamın ismi var. Evet. Bu konuda belki sıkıntı olabilir. Evet, O evet. yüzden bazı insanlar diyor ki yok benim satıcı diyor ki satıcının ismi varsa ruhsatta diyor ki yok ben ismimi istemiyorum ruhsatın üzerinde. Sen ismini üzerine al. Sadece o şartla satıyorum diyorsan öyle yapıyorsun ama bazılarının umurunda olmuyor. Umurunda olmuyor. Zaten özel sözleşmede yazdığı için bu araba artık atıyorum Javier'den Ali'nin üzerine geçti. Yazıyor sözleşmede. Evet. Bazıları diyor ki sadece onu yapalım diyor. Kapansın diyor mevzu. Peki Öyle mesela fark- diyelim birinci satıcıdan işte birkaç satıcı şeyle aldı, sözleşmeyle aldı. En son bir tane satıcı diyor ki ben diyor ya da alıcı mesela ben diyor direkt ruhsatını üzerine almak istiyorum diyor. İlk satıcıyla mı? Arabanın ilk satıcıya sahibiyle mi? Noter aracılığıyla ilk satıcıya ulaşılıyor. Hadi ya. Ha, aynen çünkü Vay be. noterde o telefonları her şeyi olmak zorunda. Noter. Ya orada bilgileri var. Noter bilgileri var. aracılık yapıyor yani. Evet, O zaten kişi o dosyalarda da hangi noter yapmış bunu falan yazıyor. Evet. O noter artık o noter ölmüşse ya da bir şey yok olmuşsa ortadan kaybolmuşsa onu bir şekilde dava yoluyla bir şeyle çözüyorlardır yani. Onu tam Anladım. olarak hakim değilim o hukuki kısımlarına ama oluyor yani hani bazı arabaların 11 tane sahibi oluyor. 11 tane sözleşmeyle geliyor. 11 tane Yani sözleşme. benim mesela bundan önceki sattığım arabanın ben 11. sahibiydim abi. Hmm. O arabayı satarken dosya götürdüm. Böyle 10 tane özel Sözleşme. dosya vardı, sözleşme vardı. Öyle şeyler de olabiliyor. Yani çok kapsamlı, karışık bir olay değil bu araba alış satış olayları. Satarken de aynı şekilde. 1 saatte 2 saatte para hesapta mı? Hesapta. Al abi bu sözleşme imzalar falan her şey hazır abi. Peki şimdi mesela ruhsat şey yaparsa 200-300 dolar civarı bir masrafı Evet, var. bir Peki transfer masrafı. sözleşme olursa ne kadar masrafı oluyor? 100 bin dolar. 100 bin guarani Onu o da paylaşıyorlar. kaç 50 para euro. ediyor? Yani 100 bin guarani kaç dolar ediyor? 15 dolar falan. 5-10 dolar falan çıkar cebimden. 15 dolar ediyor etmiyor hemen hemen. Aynen. Yani durum bu şekilde. Peki mesela burada araba almak isteyen birine kredi imkanları nasıl mesela? Var. Bankalar kredi veriyor mu? İkinci el sıfır nasıl oluyor mesela? İkinci ele vermez, sıfıra verir. Hmm. kredi. Ama şeyler yapıyor, bu galeriler bunun olayını kolaylığını sağlıyor. Atıyorum ama yine sedulanın olması gerekiyor. Burada bir oturum izninin olması gerekiyor çünkü Evet. bir güvence vermen gerekiyor ona. Evet. Anlatabildim mi? Bir de burada bir sistem var. Sedulasını giriyorsun mesela. Sedula dediğim de kimlik kartı. Burada sedula dedikleri için sürekli sedula diyor. Oradan kimliğini giriyor, borcu var mı, harcı var mı, nasıl falan her şey çıkıyor sistemden. Temizse kredi sağlıyorlar 60 aya kadar. 60 aya kadar. Mesela 45 milyonluk araç 60 aylık ödeme kolaylığıyla oluyor sana 60 milyon. Peki Yani aylık 1 milyon falan ödüyorsun. peki bir devamlı peşinat vermen peşinat gerekiyor. ne kadar mesela peşinat? 20 milyon peşinat veriyorsun mesela. Mesela 45 milyonluk araç değil mi? Evet. 15 milyonluk peşinat veriyorsun. Geri kalan 30 milyonu ya da o 45 milyonluk peşinatla alacağın için 60'a çıkıyor. 20 milyon veriyorsun. Geri Evet. kalan 40'ı 60'a bölüyorlar işte. Anladım. Ya da 30'a bölüyorlar. Anladım. Kaçsa, nasıl anlaştıysan. Anladım. Peki mesela bu arabaları yurt dışında kullanma olayları nasıl mesela? Özel bir belge çıkartman gerekiyor. Burada yeşil sedula diyorlar araba için. Bu Mercosur ülkeleri için ama değil mi? Mercosur ülkeleri için evet. Anladım. Mercosur'un dışında
Onun dışında da çıkabiliyorsun. Özel bir belge hazırlıyorlar işte. Hmm. Onda galiba 1 milyon guarani yani yaklaşık 100-150 dolar gibi bir masrafı var. Evet. Özel belge ve sadece o belge sürücü koltuğunda kim varsa, yani arabanın sahibi kimse Evet. onun adına çıkabiliyor ve sadece o çıkartabiliyor dışarı. Sürücü. Mesela Olsun. atıyorum al yeşil belgemi al Mücahit sana vereyim sen bir çık gel dışarı olmuyor yani. Adamlar bakıyor oradan. Ehliyete bakıyor, ruhsata isimler farklı olmuyor. Anladım. Bir de transfer onda kesin yapman gerekiyor. Sadece arabanın sahibi yapabilir. Evet, transferi o durumda kesin yapman gerekiyor. Transfer ederken mesela. Ruhsat transferini. Hmm. Özel kontratlı olmuyor. Anladım. Çünkü aynı olması gerekiyor. O yeşil sedulayla ruhsattaki ismin ve ehliyetteki ismin aynı olması gerekiyor. Güvenlik açısından. Ben bir şey duymuştum. Mesela bir arabanın ruhsatını Paraguay ruhsatı da alabilirsin veya Mercosur ruhsatı da alabilirsin. İkisi birbirinden farklı şeylermiş. Ve Mercosur ruhsatı aldığın zaman hiç böyle ekstra evrak düzenlemeden bütün Mercosur ülkelerinde tek bir ülkeymiş gibi rahatça arabayı sürebiliyormuşsun Yok. gibi bir şey. Şöyle, o şeyden çapa diyorlar burada, plakadan bahsediyorlar. Evet. Artık plakalar eskiden sadece Paraguay plakaydı. Evet. Şimdi Mercosur Paraguay plaka oldu bunlar. Bunlar yeni plakalar. Yani her yeni alınan araçlara o plaka takılma zorunluluğu geldi. Nereye gidiyorsan git, ne yapıyorsan yap, her türlü o yeşil seduladan çıkartman gerekiyor. Sadece o plakaları Mercosur plaka olarak değiştirdiler. Anladım. Onda olayı şöyle. Şöyle bir avantajı vardır. Mesela yurt dışına çıkıyorsun ya buradan. Evet. Mesela Arjantin'e git, Mercosur ülkesi değil mi? Evet. Paraguay kimliğini Mercosur olduğu için orada da kullanabiliyorsun. Paraguay ehliyetini. Anladım. Yani uluslararası ehliyet yapmana gerek yok. Senin plakan Mercosur. O zaman ehliyetin de Mercosur yani içerisinde geçerlilik sağlıyor. Anladın mı? Peki Normalde ben mesela Fransa'ya gitsem buradan uluslararası ehliyet çıkartman gerekiyor. Anladım. Anladın mı? Anladım. Orada 100 dolar gibi para ödüyorsun. 6 aylığına uluslararası yapıyorlar ehliyetini. Anladım. Burada o zaman ehliyet de yani arabanda o belgeler olduğu zaman ehliyetini de bütün Mercosur ülkelerinde geçerli bir şekilde kullanabiliyorsun. Tabii. Benim ehliyetim buradan çıkarttım mesela. Burada ehliyet çıkarmak çok kolay. Bir günde, 2 günde çıkıyor ehliyet. Anladım. Hiç öyle sürücü deneme falan yok yani. Hani sürücü adayları arabayla dolaşım yok. Anladım. Bir sınava giriyorsun. Trafik kurallarına işte sınavdan geçersen trafik kurallarıyla ilgili direkt ehliyeti veriyorlar. Anladım. Peki burada araç tamirleri falan bu tarz şeyler çok pahalı mı mesela? Parçalar. Çok kolay bulunamıyor orijinal parçalar. Çünkü burada üretici fabrikalar vesaire yok o tarz şeyler. Evet. Haliyle dışarıdan sipariş vermek zorunda kalıyorlar. Ya Amazon'dan ya eBay'den ya da işte farklı ülkelerden bunları temin ediyorlar. Onun yerine burada zaten insanların orijinal parça olsun takıntısı olmadığı için herhangi bir onun yerine kullanılabilecek bir parça, onun o işlevini görebilecek parçaya okey insanlar diyor. Öyle çok bizim Türkiye'de vardır ya orijinal parça olsun. Acaba bu parça orijinal mi? Boyalı mı boyası? O tarz takıntılar burada yok. Anladım. Peki burada sıfır araba piyasası nasıl mesela? Çok pahalı mı? Yani yine böyle mesela Türkiye ile yarı yarıya falan mı geliyor? Mesela Geely diye bir Çin markası var. Volvo'nun satın aldığı bir marka. Evet. O Geely galiba diye okunuyor. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Çin markası ama bunu Volvo satın almış ya da Geely Volvo'yu satın almış, ikisinden biri. Neyse kasası kuvvetli araba yani öyle söyleyeyim. Yani Volvo ile aynı dayanıklılıktaki bir araba. Şu an mesela 2024 model, son model 0 kilometre araçları burada. Böyle Jeep gibi yani büyük araçlardan bahsediyorum. Evet. Sana ne kadar söyleyeyim? 24.000 dolar falan. 24.000 dolar. 24.000 dolar civarında bir şey. Yine çok iyi fiyat abi bu. Yani Türkiye'de aynı klasmanda arabalar belki 50-60 bin dolar falandır yani. Peki bunlara da böyle kredi, ödeme kolaylığı Tabii falan. banka kredi falan veriyor sıfırlardan. Ya da şirket oranın işte kim satıyorsa satıcı işte galeri. Onlar biraz daha cafcaflı galeriler oluyor yani. Lüks galeriler. Evet. Onlar da sağlıyorlar. Mesela 24 bin dolarlık araç 26 bin oluyor, 26 bin oluyor. Öyle çok fiyat değişmiyor aslında. Anladım. 12 aya kadar falan işte kolaylık sağlıyorlar. Anladım. 24 aya kadar kolaylık sağlayanlar da var. Ya o şekilde. Anladım. Yani burada alçak araba çok tercih edilmiyor. Ha, Yollar çok bozuk olduğu için genelde yüksek Jeep tarzı arabalar ya da Hilux, bu Toyota Hilux'lar oluyor. evet. Kasalı böyle. Aynen ben de mesela arazi araçlarını falan çok görüyorum mesela Jeep Arazi tarzı. araçlar. Çünkü
yollar kötü abi yani. Çok özür dilerim ama yani yollar kötü. Berbat, o yüzden hep yüksek araçlar. Alçak araçlar zaten plaka, Paraguay plakası taktın mı araca fiyat direkt 2 katı düşüyor. Sebebi de yollar. Hele Evet. alçak araban varsa o tümsekler, delikler, yoldaki delikler biliyorsun yani. Evet, Habire evet. giriyorsun deliklere, Evet, altını vuruyorsun, kırıyorsun arabayı, rezalet oluyor yani araba. Anladım. Gerçekten o yüzden yüksek araç tercih ediliyor. Anladım. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz teşekkür verdiğin ederim. bilgiler için. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Bu arada Onur'un da bir YouTube kanalı var. O da buradaki hayatla ilgili böyle 6 yıldır zaten burada Evet. yaşıyor. Önceki videolardan da tanıyorsunuz zaten. Böyle araba piyasası, ev piyasası, buranın kültürü, yaşantısı, her şeyine çok hakim. Onunla ilgili de kanalında bolca içerik var. Kanalına da göz atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.